Selamlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarifle geldim. Bugün ne yapacağız? Bugün balık yapacağız. Tavada çıtır çıtır mısır unuyla balık kızartacağız. Şöyle bakın gösterelim, çıtır çıtır hazırlayacağız. Bunlar ne? Bunlar istavrit balıkları. Sanırsam pek de balıktan anlamam. Ama çok güzel bir tavası olur dedi balıkçı. Ben de dinledim, hemen yapacağım, sizlere de videosunu çekeceğim. İlk önce her zaman dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açıyorsunuz. Bildirim nereden açın? Zile basarsanız açıklama kısmından bildirimleri açmış olursunuz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlayalım balıkları hazırlamaya. Evet, çıtır balıkları hemen temizleyelim. Gördüğünüz gibi kocaman bayağı da bir kocaman balıklarımız. Hemen temizleme aşamasına geçiyoruz. Bıçağımızı aldık. Şimdi bunu böyle kafalı da pişirebilirsiniz. Ya da kesip atacaksınız şu kafasını. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bakın. Şöyle yaracaksınız. Kafasıyla birlikte pişireceksiniz. Şöyle içini çıkaracaksınız. Şu şekilde iç kısmını çıkaracaksınız. Ama ben kafalarını kesip atacağım. Çünkü böyle sevmiyorum. Hemen böyle bakın kesiyoruz. Ve bu kısmı şöyle yararız. Hamsi olsa bunu direkt hiç bıçağa gerek kalmadan da yapıyoruz da. Hamsi değil ya bunlar. Biraz kalın. Gördüğünüz gibi bir şekilde hazır. Evet, bu şekilde keselim ki çiğ yeri kalmasın. Bak, bu şekilde hazırlayacağız. Evet, balıkları pakladık, içlerini çıkardık. Şimdi bol suda yıkayalım. Balıkları şimdi bol suda yıkayalım. Şöyle bir poşet koydum ki çok fazla bulaşık olmasın. Hemen yıkıyoruz bol suda. Şöyle içlerine bakın. Bol bol yıkamamız lazım ki bağırsak kalmasın. Balıkları bol suda yıkadık, temizledik. Şimdi güzel bir tuzlayalım. 1 saat bekleteceğiz tuzlama aşamasından sonra. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi balıklarımız burada. Biraz şöyle tuz atıyoruz. Ne kadar? Göz ayarı, herkes kendi gözüne göre ayarlasın. Bakın. Şöyle karıştırıyoruz. Bol bol tuzluyoruz. Yani bol, daha etten aşırı tuz zehri de yapmayın ki normal yiyeceğiniz şekilde tuzlayın balıklarınızı. Balıkları güzel bir tuzladık. Şimdi bu şekilde bekletelim 1 saat. Daha sonra hep birlikte pişirme aşamasına geçelim. Evet, balıklarımızı 1 saat beklettim. Güzelce tuzunu içine aldı. Şimdi hemen mısır unuyla unlama aşamasına geçelim. Şimdi tamam, biraz mısır unu şöyle almıştım. Daha önceden balık yaparım diye hazırlamıştım. Bugüneymiş kısmet. Birazcık dökelim ki hepsini dökmeyelim ya. Hemen şimdi balıklarımızı mısır unuyla buluşturmaya geldi sıra. Şöyle bakın, bol bol mısır ununu unluyoruz.
Bu şekilde tüm balıkları mısır unuyla buluşturacağız. Tabağım şu anda yeterli. Bayağısını mısır unladım. Şöyle gösterelim. Hemen pişirme aşamasına geçelim. Hemen şimdi ocağımızı yakıyoruz. Evet. Tavamızı koyduk. Tavamızın kuru olması lazım. Güzel bir sildim zaten daha önceden peçeteyle. Şimdi biraz yağ döküyorum. Öyle çok acıcık da yağ dökmeyin. Çünkü çıtır çıtır olmaz balıklarınız. Öyle bazıları bakıyorum ki 2 kaşık damlatıp bırakıyorlar. Öyle azıcık yağla güzel olmaz kızlar. Güzel olmasını istiyorsanız biraz çok çana koyacaksınız. Şöyle balıklarımız burada. Tavamızın kızmasını bekliyoruz. Yağımız kızdı. Biraz kızdı. Şimdi balıkları dizelim. Hemen diziyoruz balıkları. Öyle. Toplamda bir tava balık çıktı. 1 kilo balıktan. 150 liraya aldık. Bu nerede baksan 3-4 kişiyi doyurur. Evet şöyle güzel bir kızarmasını bekliyoruz. Şöyle bakalım ne alemde. Henüz çevirmedim. Güzel bir kızarmalarını bekliyorum ki her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Şöyle güzel pişmeye devam etsin. Evet balıklarımız pişti. Bakalım kapakla çevirmeyi deneyeceğim. Becerebilirsem. İnşallah beceririm. Böyle gördüğünüz gibi kızardı. Güzel bir kızarttık bir tarafını. Şimdi kapağı kapatacağım. Şöyle fazla yağını dökelim. Çevirirken üstümüz başımız yağ olmasın. Şimdi fazla yağını döktüm. Becerebilirsem, beceremezsem rezil olacağız. Neyse razıyız rezil olmaya. Hemen çevirelim. Evet, balıklarımızı çevirdik. Tavada. Kapakta şimdi tekrar tavamıza koyalım. Tabii kapağımızın kenarları takıldı. Çünkü düz kapak olması lazım. Biz beceremedik. Hemen balıkları indirdik. Dönen döndü. Dönmeyen de biz döndürdük. Evet şöyle. Döndü. Döndü. Neyse. Hop. Şöyle güzel yerleştiriyoruz. Döktüğümüz yağı tekrar içine döküyoruz. Dediğim gibi bol yağda pişireceksiniz bu balıkları. Evet. Zor da olsa balıklarımızı çevirmeyi başardık. Bu kapak olmadı. Neden olmadı? Çünkü şu kırtık kenarları olduğu için takılma yaptı. Ama olsun. Yine de becerdik yani. Sonuçta no problem. Şimdi diğer tarafında aynı şekilde güzel bir kızarmasını bekliyoruz. Evet balıkları pişirdik. Çıtır çıtır kızardı. Şöyle bir bakalım alt kısımlarına. Oo süper olmuş. Vallahi çok güzel oldu. Çıtır çıtır oldu hem de. Şimdi hemen ocağı kapatalım. Servisine geçelim. Şimdi servisine geçiyoruz. Balıklarımızı aldık. Maşamızı da alalım. Şimdi hemen tabağımıza servis yapacağız. Şöyle koyalım. Çok güzel oldular yalnız.
Evet, balıklarımızı servis tabağımıza dizdik. Şunu alalım. Şöyle gösterelim. Burada soğanım var. Dilimledim piyazlı gibi. Biraz tuz atıyoruz üzerine. Biraz kırmızı pul biber. Acı biraz. Dikkatli olun. Siz de koymayın böyle. Şöyle bir karıştıralım. Zeytinyağı koyalım. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle bu hazırlamış olduğumuz soğanları karıştırıyoruz biraz. Hemen buraya koyuyoruz. Evet. Soğanları koyduk. Şöyle yeterli. Şimdi de limonumuz var burada. Şöyle limon dilimlerimizden de aralarına koyalım. Şöyle bir iki de limon dilimi. Şöyle. Hatta bunları ikiye kesebiliriz. Böyle daha güzel. Şunu da ikiye bölelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde de süsledik. Daha yeşillikler de katabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet. Balığımız hazır oldu. Şöyle yakın plandan da gösterelim. Nasıl olduğunu görün. Çok güzel oldu yalnız. Evet, balıkları hazırladık. Güzel bir kızarttık. Mısır unuyla soğanlarımızı doğradık. Kırmızı biberle karıştırdık. Biraz acı biberlerimizi zeytinyağıyla karıştırdık. Limon dilimleriyle süsledik. Ve balığımız hazır oldu. Süper oldu yalnız. Şimdi tadına tuzuna bakacağım. Pişirdiğimiz her yemeğin tadına tuzuna bakıyoruz. Tabii buna bakacağız. Hadi bakalım. Hemen bakalım. Şimdi hangini alsam kıyamıyorum mübarek. Kıyamıyorum. Biraz küçüklenden alalım. Şöyle bir aldık balığımızı. Şöyle tadına bakalım. Ama sıcak ya. Ya mübarek. Oo. Süper. Vallahi çok tatlı olmuş. Çıtır çıtır. Böyle arada soğandan alacaksınız. İsterseniz limon böyle sıkın üstüne. Tabi bu size kalmış. Yoksa sevmezseniz sıkmayın limon. Yalnız süper. Kemik de ayrıldı. Bak. Hiç başka kemik yok. Limon sıkalım. Ben limonu çok seviyorum balığı. Bitirdim. Bir tanesini yedim. Süper olmuş. Hemen şimdi sofrayı kuralım. Hep birlikte balığı afiyetle tüketelim. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım siz de böyle güzel balıklar pişirirsiniz. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza yedirirsiniz. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri, yani zile basarak bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güzel güzel tarifler yine gelecek.